Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Pakistan'la dostluğumuz aslında ülkenin kuruluşundan bile öncesine dayanmaktadır. Henüz İngiliz sömürgesindeki Hindistan'ın içerisinde İslam esaslarına göre yaşamaya çalışan bir grupken ve sefaret içerisindeyken bile biz Türklere yardımları dokunmuştur. Zor şartlar altında bağımsızlıklarını elde etmiş ve tıpkı bizim gibi birçok darbeyle ve dış unsurlarla yıpratılmaya çalışılmıştır. Yani bir nevi kader ortağımızdır Pakistan. Çok uzak iki ülkenin birbiri arasında kurduğu gönül köprülerinden bahsedeceğiz bugün sizlere. Pakistan ne kadar güçlü? Neden güçlü? Bizimle bağları nasıl bu kadar kuvvetli? Karşılıklı olarak neleri feda ettik? Ve kimsenin bilmediği askeri gücümüzde Pakistan'ın etkileri neler? Bunları konuşacağız. Videonun sonlarına doğru ise ortaya atılan ve tüm dünyaya korku salabilecek gizli bir anlaşma iddiasından bahsedeceğiz. İlk olarak kısaca Pakistan'dan bahsedelim. Pakistan 1947 yılında İngiliz sömürgesindeki Hindistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Batı ve Doğu bloklarına ayrılan ülkenin Doğu bloğu daha sonra Pakistan'dan Bangladeş olarak ayrılmıştır. Endonezya'dan sonra dünyanın en çok Müslüman nüfusuna sahip olan Pakistan, petrol geçişleri açısından da çok stratejik bir konuma sahiptir. Aslında bu kadar bilgi bile birçok konuyu açıklamaktadır. Bulunduğu konum ve Keşmir meseleleri yüzünden sürekli Hindistan tehdidi altında olması nedeniyle askeri güce çok fazla önem veren Pakistan, 1958'de ilk askeri darbeyle birlikte askeri donanmasını geliştirmeye odaklanmıştır. Öyle ki Pakistan'da devletin ordusu değil, ordunun bir devleti olduğu söylemleri yenilenmektedir. Hindistan karşısında asla boyun eğmemek adına kendine çok kısa sürede muazzam bir donanma kurmuştur. Askeri gücünü gittikçe geliştiren Pakistan'ın dünyada askeri güç olarak 4. sırada yer alan Hindistan'a yıllarca kafa tuttuğunu unutmamak gerekiyor. Askeri alanda kendini sürekli geliştirme ilkesine sahip olan Pakistan, her yıl dünya sıralamasındaki yerini üstlere taşımaktadır. 2018 yılında askeri güç olarak 17. sırada yer alan Pakistan, son verilere göre ise dünyada en büyük 10. askeri güçtür. Pakistan özellikle hava kuvvetleri konusunda ürettikleri uçaklarıyla dünyada adından söz ettirmektedir. 1364 aktif filoyla Pakistan dünyada en büyük 7. hava kuvvetine sahiptir. Bütün dünyada hava kuvvetleriyle kendinden bahsettiren Pakistan'ın askeri yönden tek üstünlüğü de bunlar değildir. Dünyada sadece 9 ülkenin bulundurduğu bir güce sahiptir. Ve bu gücü oluşturmak için kendi profesörleriyle yıllarca zorluk içerisinde boğuşmuştur. Evet, nükleer silahlar. 2020 yılına ait verilere göre Pakistan yaklaşık 160 nükleer harp başlığına sahiptir. Bu kadar güçlü ve kararlı bir devletin Türkiye ile gönül bağının olması gurur vericidir. İki devlet de birbirlerine en kötü günlerinde hep desteklemiştir. Pakistan-Türkiye ilişkileri çok eski dönemlere dayanmaktadır. Öyle ki Kurtuluş Savaşı yıllarında Pakistan, Türkiye'ye maddi manevi birçok destek vermiştir. 1947'de Pakistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra para birimi rupleyi bir jest olarak basarak Pakistan'a gönderen yine Türkiye'dir. 1954 yılında Pakistan'la dostluk ve işbirliği anlaşması imzalayarak Sovyetler Birliği'nin bölgedeki etkisini adeta kırmıştır. 2009 yılında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile ilişkiler daha da somutlaştırılmak istenmiştir. 2000 yılında başlayan eğitim programlarıyla Türkiye-Pakistan arasında iki ülkenin hava kuvvetlerinin özel olarak eğitildiği bilinmektedir. Bu doğrultuda Türkiye binlerce Pakistanlı subaya eğitim vermiştir. F-16 bakım, onarım konularında yardımcı olmuştur. 2018 yılında yapılan anlaşmayla Türkiye, Pakistan'ın en büyük ikinci silah tedarikçisi olmuştur. Özellikle Pakistan'a sağlanan İHA ve SİHA tedariği ve eğitimler birleştiğinde askeri gücün ne kadar geliştiği açıkça görülmektedir.
2012'de Türkiye'nin insansız hava aracı geliştirme ve üretme üzerine çalışması sırasında kritik gerekli parçalar Pakistan tarafından üretilmeye başlanmıştır. Böylece iki ülke birbirinin personel, teknik ve üretim eksikliklerini her yönden tamamlamıştır. 2016 yılında Karaçi'deki askeri gemiler Türkiye tarafından gönderilen bir ekiple güncellenmiş ve Pakistan denizaltılarının modernize ihalesi Türk firmalarına verilmiştir. Böylece Havelsan'ın geliştirdiği bir yazılımı ilk kez kullanan ülke Pakistan olmuştur. Daha sonra 2018 yılında başlayan Milli Gemi Projesi ile 4 askeri geminin Pakistan için yapıldığı çalışma ve 30 Atak helikopteri satışı, Türkiye savunma sanayinde bugüne kadar yapılmış tek kalemde en yüksek ihracat anlaşmalarından olmuştur. Amerika'nın Çin'le ilişkilerinden dolayı Pakistan'a karşı askeri desteğini azalttığı son dönemlerde Türkiye, Pakistan'a ihracat desteğini artırarak payını 3 kat genişletmiştir. Böylece 2019 yılında Türkiye'nin askeri malzeme ve silah ihracatında Pakistan 3. sırada yer almaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında birçok F-16 pilotu açığa alınmış ve tutuklanmıştır. Dolayısıyla ülkemizde hızlı giderilmesi gereken bir pilot ihtiyacı doğmuştur. Yeni pilot eğitimleri için ilk olarak ABD'ye başvurulmuş. Fakat Amerika'dan olumsuz geri dönüş alınmıştır. Bunun üzerine Pakistan hemen ertesi gün en deneyimli pilotlarından bir ekip gönderebileceğini belirtmiştir. Fakat ABD'nin Amerika'ya ait uçakların ikili anlaşmalardan dolayı başka ülkelerce eğitim için kullanılamayacağı yaptırımından sonra Pakistan 2016 Kasım ayında 52 adet Süper Mosak eğitim uçağı alımı için imzalar atılmıştır. Bu uçaklar Pakistan'ın lisansını elinde bulundurduğu ve kendi pilotlarının eğitim için kullandığı uçaklardır. Gerek doğal afetler gerekse diğer ülkelerle olan diplomatik ilişkilerde birbirini daima destekleyen iki ülkenin dostluğu, ülkelerin vatandaşları tarafından da desteklenmiştir. Bu konuyla ilgili en çarpıcı örneklerden biri Pakistan halkı tarafından uluslararası uçuşlarda sürekli olarak Türk Hava Yolları'nı tercih etmeleridir. 2014 yılında Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısı sonucu ölen 134 öğrenci için Türkiye'de bir gün yas ilan edilmiştir. 2016 yılındaki darbe girişimi sonrası ise Pakistan her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu ilk belirten ülkeler arasında olmuştur ve destek amaçlı Türkiye'ye temsilci yollamıştır. Türkiye ise birkaç yıldır sürdürdüğü dünyadaki en büyük Türk konsolosluğu projesini Pakistan'da bu yılın başlarında tamamlamıştır. 2018 yılında Brunson krizi ve ABD yaptırımları sebebiyle Türk lirasının değer kaybetmesiyle Pakistan Türk lirasına destek kampanyası başlatmıştır. Yeni yabancı yatırımlar arayan Pakistan, Türk firmalarına öncelik sağlamış ve ülke altyapısının geliştirilmesi için Türkiye'den inşaat firmalarıyla mutabakata varmıştır. 2019 yılında Pakistan'ın ziyareti sırasında ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla stratejik ekonomik çerçeve politikaları oluşturulmuştur. Son dönemlerde özellikle ekonomik alanlarda da birbirini destekleyen iki ülke, diğer ilişkilerinin yanı sıra ticari ilişkilerini de geliştirmiştir. 2019 yılında Türkiye, Pakistan'a tekstil, süt ürünleri, ilaç, savunma sanayi, otomotiv ve benzeri sektörlerden ürünler ihraç ederek 500 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştir. 2019 yılında tamamlanan İstanbul-Tahran-İslamabad Uluslararası Karayolu Ticaret Koridoru'yla İran, Orta Asya, Türkiye ve Avrupa üzerinde bir serbest ticaret hattı oluşturulmuştur. Bunun ticaret hacmi üzerinde çok büyük etkileri olacağına inanılmaktadır. İki devlet arasında imzalanan işbirliği anlaşmalarıyla Türkiye-Pakistan birlikteliğine yapılacak yatırımların çok önemli geri dönüşlerinin olacağı tüm dünyada ilgi çekmekte ve özellikle Arap sermayedarlara Avrupa'ya kıyasla çok avantajlı bir alternatif yaratmaktadır. Pakistan, Asya'daki nüfusumuzun geliştirilmesi adına da bize çok büyük destekler vermektedir. Serbest ticaret anlaşmalarıyla iki ülkenin iş dünyası açısından da önemli fırsatlar yaratmaya çalıştığı göze çarpmaktadır.
Pakistan Başbakanı İmran Han yaptığı bir açıklamada ise Türkiye'yi Çin-Pakistan ekonomik koridoru ile ilgili projelerde de dahil etmek istediğini belirtmiştir. Ayrıca Pakistan kamu televizyonuyla TRT'nin yaptığı anlaşmalar sonucu Türk dizilerinin de büyük bir çoğunluğu Pakistan'a pazarlanmaktadır. Hatta nüfus dolayısıyla birçok dizinin Türkiye'den fazla takipçisi olduğu ve oyuncuların rol model alındığı görülmektedir. Son yıllarda daha da gelişen bu ilişkilerde üst düzey devlet yöneticilerinin sık sık ziyaretleri özellikle dikkat çekmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretleri, Pakistan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'deki çeşitli törenlerde yer almaları göze çarpmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020'de gerçekleştirdiği Pakistan ziyaretinde yaptığı açıklamada, Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İşte şimdi bizim için de Keşmir odur, o olacaktır. Dün Çanakkale, bugün Keşmir. Hiçbir farkı yok ifadelerini kullanmıştır. 2020 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı İslamabad Meclisi ve Senatosu ortak oturumunda hem muhalefetin hem de hükümetin aynı anda Erdoğan'ı alkışlaması mecliste nadir görülmüş bir olay olarak ifade edilirken, Pakistan'ın Türkiye'ye duyduğu saygı ve sevginin ne kadar bütüncül olduğunu kanıtlar niteliktedir. Şimdi gelelim şu merak edilen sözde gizli anlaşmaya. Bütün bu sık ziyaretler tüm dünya basınında yer almış ve dünyanın aklına gizli bir anlaşma var mı yok mu sorusunu getirmiştir. Geçtiğimiz dönemlerde Hint medyası tarafından ortaya atılan iddiaya göre ise Türkiye'nin Pakistan'dan nükleer silah talep ettiği ve Pakistan'ın da bu konuyla ilgili gizli çalışmalara başladığı belirtilmiştir. Ve geçtiğimiz Aralık ayında Pakistan'la Ankara'da gerçekleştirilen askeri toplantının kapsamının çok büyük olması ve Türkiye'nin jeopolitik hedefleri gibi durumları göz önüne alan medya, Türkiye'nin Pakistan'ın nükleer gücüne inandığını iddia etmektedir. Bunların yanı sıra da bir de Pakistan'ın Havelsan, Türk Uzay Sanayisi, Aselsan gibi kuruluşlarla ve üst düzey Türk generallerle görüşmesinin altında bir altyapı çalışmasının olduğunu düşünülmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda yaptığı "birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın, ben bunu kabul etmiyorum" açıklaması ise diğer ülkelerin konuyla ilgili endişesini artırmıştır. Bundan öncesinde ise Alman basını, Türkiye'nin Pakistan'la ilgili nükleer silah programı yürüttüğünü iddia etmiştir. Bilginin Pakistan medyasından sızdırıldığını belirtmiştir. 1998'de nükleer silah programını başlatan Profesör Doktor Abdülkadir Hansa bu iddiaları yalanlamıştır. Fakat Türkiye'nin Rusya ile 2016 yılında yaşadığı gerilim sonrasında Rusya'nın nükleer tehdidi sonrası özellikle Pakistan tarafından gelen açıklamalarda ise ellerindeki nükleer gücün Türkiye adına da kullanılabileceğini ifadeleri yer almıştır. Bunun yanı sıra Avrupa basınında Türkiye'nin nükleer enerji santralleriyle ilgili projeleri ve nükleer atıklarla ilgili detayların olmaması hususu konuşulmakta ve bu atıkların nükleer silah programı için kullanılabileceği söylenmektedir. Yine Alman medyasındaki iddiada Pakistan'ın nükleer silah çalışmalarında 1998-2002 yılları arasında Türklerin de desteğinin bulunduğu ve o dönemdeki kaçak santrifüjlerin Türkiye'de saklandığı söylemleri yer almaktadır. Türkiye'nin son yıllarda özellikle kendisini füzeler ve savunma sanayi konusunda geliştirmesi, hükümetimiz tarafından sık sık dile getirilen "dünya elimizdeki silahları bir görse" söylemleri, gücümüzün ne kadar olduğu sorusunu akıllara getirmektedir. Ayrıca bunca yıldır yapılmamış sınır ötesi operasyonları gerçekleştirmemiz, açık denizlerde doğal gaz adına yaptığımız ve büyük devletleri sinirlendiren sondaj çalışmaları ve bu yapılırken ABD, Rusya gibi süper güçlerin yaptırımlarından çekinmememiz, kimsenin görmesini duymasını istemeyeceğimiz büyük bir kozumuzun olabileceği düşüncelerini kafalarda canlandırıyor. Açıkça bilinmektedir ki Pakistan'ın böyle bir desteği verebilme ihtimali vardır. Fakat bunun varlığı ve yokluğu konusunda asla kesin bir yorum yapılamaz.
Çünkü her devletin dış mihraklardan etkilenmemek adına kendi dostundan, halkından bile sakladığı sırları olmak zorundadır. Dünyada çok az sayıda ülkede bulunan nükleer gücün bizde de bulunması elimizi diplomatik olarak da daha da güçlendirebilecekken umarız bir daha dünyada hiçbir ülke bu gücü kullanmak zorunda kalmaz. Türkiye'nin Kara Kutusu.